Meclisi'ne hoş geldiniz sevgili seyirciler, değerli dostlar. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özelliklerden biri de öğrenme ve öğretme kabiliyetidir. Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye göre eğitim insanın yaratılış gayesinin bir parçasıdır. Çünkü insan bilgi sayesinde kendini, Rabbini ve varlığı tanır. Bu bakımdan eğitim yalnızca zihinsel bir süreç değildir. Aynı zamanda ruhi bir inşa faaliyetidir. Öğrenip öğrenmeyi ihmal edenler hayatta bile olsalar bir yönüyle ölü sayılırlar. Eğitim öğretim deyince çoğu zaman okul, kolej ve üniversiteyle sınırlandırıyoruz mekanları ve muhataplarımız da talebeler, öğretmenler ve hocalar oluyor sadece. Ancak eğitim bir mekana sığdırılamayacak kadar önemli bir cevher. Her yer okul ve herkes bir nevi öğretmen sayılır ve hepimiz de aslında öğrenciyiz. Hayat mektebi bizi her gün yeni bir sınavdan geçiriyor çünkü. Hoca Efendi'ye göre ders sadece bir sınıf içi etkinlik değildir. Hayatın bütün alanlarına yayılan bir müzakere iklimidir. Buna göre öğretmen de sadece bir bilgi aktarıcısı değil, talebenin kalbini ve aklını birlikte inşa eden bir rehberdir. Talebe veya öğrenci ise bilgi toplayıcısı değildir. Sorumluluk bilincini en zirvede yaşayan, disiplinli, hazırlıklı ve müzakereye açık bireylerdir. Biz bugün Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ders, tedris ve eğitim anlayışını konuşurken aynı zamanda da hizmet hareketinin ilmi, manevi ve eğitim odaklı faaliyetlerine rehberlik edebilecek bir modeli de konuşmuş olacağız. Bugün ilahiyatçı yazar, hepimizin yakından tanıdığı Ahmet Kurucan Hocam Dost Meclisi'nin konu oldu. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal Bey. Beni programınıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, sizi kendi YouTube kanalınızdan zaten dinliyoruz. Allah razı olsun. Çok önemli konuların altını çiziyorsunuz ve çok da yoğun bir temponuz var, onu da görüyorum. Hatta geçen en son videolarınızdan bir tanesi ben neden bu stüdyoda yayın yapıyorumdu. Şu anda aynı stüdyodan yayına çıkıyoruz biz de. Evet. Allah razı Şimdi olsun. Sağ olasın. girişte ifade ettiğim Hoca Efendi'nin eğitim, tedris ve öğretme metodu ve bunun bize bugün nasıl yansıyacağına dair bazı ipuçları verdim. Onu konuşmak istiyoruz. Bu konuda en tecrübeli isimlerden biri de sizsiniz. Çünkü 1984'te Hoca Efendi ile ders halkasına dahil oldunuz ve yıllar boyu içerisinde devam ettiniz. Şimdi Ahmet abi, ben hani deseler ki Hoca Efendi tek bir kelimeyle anlat ya da bir film yapmak istiyoruz, bu filme bir isim koy. Ben İngilizce tabiriyle the teacher ya da bir öğretmen koyardım. Yani Hoca Efendi benim için, bizim için, milletimiz için öğretmen, öyle görünüyor. Böyle bir isim koymakta, böyle bir tanımlamakta haksız mıyım sizce? Hoca Efendi gerçekten bir öğretmen. Ne zaman başladı bu sürece? Ben sizin Hoca Efendi'ye bir tek isim verecek olursam ya da onu bir tek kelimeyle tarif edecek olursam the teacher yani öğretmen tanımlaması yaparım demenize A'dan Z'ye katılıyorum. Aslında böyle bir soru ben şu ana kadar hiç düşünmedim ama bir tek kelimeyle Hoca Efendi'yi vasıflandır deseler öğretmen mi derim diye düşünmedim ama evet ben de öğretmen derim. Neden? Hoca Teşekkürler. Efendi'nin eğitim hayatına baktığınız zaman hani Alvar köyünde veyahut da Korucuk köyündeki o çocukluğunu bir kenara bırakalım. Eğitim hayatı ilkokuldan sonrasını konuşuyorum. Sadece Erzurum'da Kurşunlu medreselerinde kalmış olduğu 2 veyahut da 3 yıllık eğitimi var. Ondan sonra Edirne'ye Üç Şerefeli Camii'ne imam olarak gidiyor ya 17 yaşında ve 4 yıl kalıyor orada. Evet. Pekala 16 ve 17 yaşında İlkokul 3'e kadar okumuş, beri tarafta 2 yıllık, 3 yıllık bir medrese eğitimi almış olan o insan camide imamlık yaparken acaba ne yapıyor? Sadece imamlık mı yapıyor? Hayır. İmamlık yapmış olduğu o caminin müezziniyle oturuyor ve Buhari-i Şerif okumaya başlıyor. Yani hemen bir karşılıklı müzakere edebilecek meseleleri bir insan buluyor. Hakeza birlikte evde kalmış oldukları insanlarla başka müzakerelerde bulunuyor. Hatta hiç unutmuyorum kendisi şöyle derdi. Ben 4 yıl sonra gelip Erzurum'a hocama yani Osman Bektaş Hoca'ya Hı hı. onun bir adım arkasından gidiyor saygısından dolayı. Dedim ki yolda yürürken hocam ben caminin müezziniyle Buhari-i Şerif okuyorum dedim ve sevineceğini düşünüyordum. Bana şöyle bir durdu yolda yürürken şöyle döndü baktı.
Ama onun o bakışından şunu anladım. Yani sen kim, Buhari okumak kim der gibi bir bakış atfetti bana demişti ve derdi. Neden böyle diyor? Bir kere onu yetersiz gördüğünden dolayı değil. Belki öyle görmüş olabilir bilmiyorum. Çünkü 2 yıllık, 3 yıllık bir eğitimi var kendisinin huzurunda. Esas daha önemlisi şu: Osmanlı medrese geleneği içerisinde Buhari tedris kitapları içerisinde, tedrisat kitapları içerisinde yok. Hoca Efendi aslında yeni bir eğitime başlarken, birisine bir şeyler öğretirken veyahut da birisiyle bir şey müzakere ederken aslında devrimci özelliğini ta orada bile göstermeye başlamış. Sonra ne? Sonra Kestane Pazarı'na gidiyor 66'larda, 67'lerde. Oralarda hem Kur'an kursu hocası hem vaizliğini yapıyor. Arkasından 80 yılına kadarki olan süreçte hem o Kestane Pazarı'nda çok İhzariye'den almış olduğu talebelerini okuturken onlar Yüksek İslam'a gidiyor. Yüksek İslam'da da eğitimlerine devam ediyor Hoca Efendi ile. Geçenlerde Barbaros Bey anlatıyordu Respect'in bir Evet. programında. Her gün ama her gün geliyorlardı. Biz onlara çay kahve yapıyorduk ama o insanlarla, hatta Bozyaka yurdunun servis arabası onları ilahiyattan getiriyor, Yüksek İslam'dan getiriyor, ders okutmaya devam ediyor. 1980'e kadar da böyle devam ediyor. 80-86 yıllar arasında kaçak yaşamış olduğu dönem, aranmış olduğu dönemde de o hanede kimlerle beraberse, işte Cevdet abi var, Barbaros Bey var, rahmetli Mehmet Demircan var. Onlarla bir şeyler okumaya devam ediyor. 1985'ten sonra bizimle okumaya devam etti. Son 1-2 yılı hariç ta vefat edinceye kadar o ders halkasını hiçbir zaman için bırakmadı. Yani bir hoca talebe münasebeti içerisinde o teacher özelliğini, o öğretici özelliğini Hoca Efendi hayatı boyunca devam ettirdi. Bir de halka bakan veçesiyle, vaazlarıyla, akşamları halk sohbetleriyle, ondan sonra burada yapmış olduğu ikindi sohbetleriyle, bam teli sohbetleriyle, kırık testi sohbetleriyle yine teacher özelliğini devam ettirdi. Evet, ben Hoca Efendi'nin hani bu educational anlamda bir teacher veyahut da bir öğretmen olarak değerlendirilmesini, vasıflandırılmasını Evet. olduğu gibi kabulleniyorum. Bir de hayatın içerisinde, yani gündelik hayatın içerisinde bize yapmış olduğu, yanında bulunan insanlara yapmış olduğu bir terbiye metodu var ki hani talim ve terbiye deriz, eğitim ve öğretim deriz ki orada da o teacher özelliğini Hoca Efendi'nin her an, her hadisede, her meselede, her soruya vermiş olduğu cevapta görmek rahatlıkla mümkündür. Ahmet abi, birkaç yıl önceye gidip bir hatırayı paylaşmak istiyorum. Yanındaki talebe arkadaşlarından birinden dinlemiştim. Hastanede Hoca Efendi, rutin ziyaretlerinden bir tanesi, bakım görüm yapılıyor. Orada doktorun ısrarla birkaç gün daha kalın burada, size daha iyi bakarız. Hastanede kalın, sizi misafir edelim. Bu ısrarlarını Hoca Efendi iki gerekçeyle, hayır benim gitmem gerekir diyor. Benim gitmem lazım. Doktor soruyor, niçin gitmeniz gerekiyor Sayın Gülen? İki gerekçeden bir tanesi şu. Belki siz de biliyorsunuz. Benim orada talebelerim var. Her sabah ben onlarla ders yapıyorum. Onlar beni bekliyorlar. İkinci gerekçesi de benim yazılarım var. Okuyucularım beni bekliyor. Onları tahsiye etmem gerekiyor. Yazılarımı tamamlamam gerekiyor. Yani bir tarafta sizin tabirinizle kıyamet kopmuş. Hani bir sürü problemler var ama Hoca Efendi'nin gerekçe olarak ileri sürdüğü iki sebepten birisi, benim talebelerim var, onlar beni bekliyorlar. Şimdi Neden? öğrenme aşkı, heyecanı neden? Bunu soruyorum. Bunu anlamaya Evet. çalışıyorum. Neden? Çünkü öğretmeyi, başkalarına bilmiş olduğu şeyleri öğretmeyi kendisine misyon edinmiş olan bir insan var. Bizim talebeliğimizde de aynı şeyi ben Hoca Efendi'den görmüştüm. Hafta sonları bazen yurt içi gezilerine çıkardı. Bizim için de bir bayram olurdu. Cuma akşamından giderdi. Cumartesi, pazar talebelik, yani her ne kadar ilahiyat mezunu olsak da, evlenecek yaşta olsak bile o talebelik psikolojisi ister istemez bizi sarıyordu. Biz de Hoca Efendi yokken, Antalya'dayken, Denizli'deyken veyahut da ne bileyim Eskişehir'e gitmişken, Ankara'ya gitmişken, İzmir'deysek, İstanbul'daysak biz de böyle bir rahat nefes alıyorduk tabiri caizse. İnanın pazar günü gece 1'de, 2'de, 3'te geldiği olurdu Hoca Efendi'nin o hafta sonu seyahatlerinden. Pazartesi sabahı normal gündelik hayatımızda sabah namazından sonra başlıyorduk ya, ta öğlen namazına kadar devam ediyordu derslerimiz. 2 saatlik, 3 saatlik uykuyla hemen programına başlardı. Yani
Ben onun yerinde olsaydım, ben onun yaşında olsaydım, o kadar 2 günlük bir yurt dışı veyahut da yurt içi seyahat yapmışım, arabayla yapmışım, yorgun argınım, 50 yaşını aşmış bir insanım. İnanın pazartesiyi atlardım ama Hoca Efendi atlamıyordu. Yani onu bir misyon olarak görmüştü ve o misyonunun sonuna kadar devam ettirme temel özelliklerinden bir tanesiydi. Bir de bize bir Sadık Efendi'den bahsederdi Hoca Efendi. Allah gani gani rahmet eylesin. O Sadık Efendi eee, ömrünün son nefesini bile, yani son nefesini verirken Sadık Efendi ömrünün hitamında son nefesini verirken talebeleriyle ders okuyarak vermeyi arzu eden ve bu noktada hiçbir maniyi, hiçbir engeli engel olarak kabullenmeyen bir insanmış. Hatta bir gün kızı ölmüş, kızı vefat etmiş. Talebeleri böyle, hani sahanlık vardır bizim oralarda veyahut da avlu deriz. Avludan içeriye giriyor ama avluda kaynayan bir kazan var. Anlam veremiyor talebeleri. İçeriye giriyorlar, hocalarıyla ders okuyorlar. Ders okuyup bittikten sonra ders çocuklarına diyor ki, yani o talebelerine diyor ki, Allah bugün benimle bir alışveriş yaptı diyor. Kızım vefat etti. Girişte görmüş olduğunuz kaynayan kazan, işte onu yıkamak için, gasil yapmak için ısıtılan suydu. Hadi diyor, şimdi o cenazeyi teçhiz, tekfin için birlikte hareket edelim diyor. Ve ondan sonra, yani kızının öldüğü gün bile dersini terk etmeyen bir hoca efendi işte bunu kendisine misyon edinmişti. Bunu kendisine örnek edinmişti ve defaatla söylemiştir. Şu talebelerin huzurunda, şu ders okurken Allah benim son nefesimi alsa, canımı alsa diye böyle bir talebi de, böyle bir isteği de vardı Hoca Efendi'nin. Evet, işte benim talebelerim var demesi hastanede, beri tarafta yazılarım var demesi. Yazıları ne? Yazıları da o misyonun bir parçası. Ondan dolayı hastanede kalmak istememesi gayet tabiidir ve doğaldır. Ve bunu yaparken böyle ekstra bir şey değil. Hayatın normal, tabii akışı içerisinde Hoca Efendi yaşadığını gösteren bir, hayatının tabii akışı içerisinde zaten yaşadığını göstermiş ve onu söylemiş Hoca Efendi hastanedeki o beyanıyla. Hani bu tip hassasiyetler olunca ve biz de yapamayınca direkt şöyle sorarız Ahmet abi. Bunun Kur'an'da, sünnette, kitapta yeri var mı? Bu bir subjektif mükellefiyet mi? Kendisinden ödünç alarak kullandığım bu kavramı, yoksa objektif mükellefiyet mi? Yani biz bu hassasiyeti bugün sohbet yapanlar, ders halkalarına iştirak edenler, öğretmenler ya da belletmenler, dünyanın dört bir tarafında hala benzer işleri yapan arkadaşlar var, insanlar var. Ne anlamamız gerekiyor bu hassasiyetinden Hoca Efendi'nin? Hepinizin ve hepimizin bildiği gibi yeryüzünde şuur sahibi olan tek varlık yaratıklar içerisinde sadece insandır. Ve o insan sair varlıklardan farklı olarak bu dünyaya tabiri caizse hiçbir şey bilmeyen bir varlık olarak dünyaya gelmiştir. Her şeyini bu dünya hayatı içerisinde öğrenecek ve hayatına tatbik edecektir. Bediüzzaman Hazretleri bunu ifade ederken çok güzel bir tabir kullanır. Der ki insanoğlu taallümle tekemmül etmek için bu dünyaya gelmiştir. Yani sürekli hayatın içinde öğrenecek, öğrenecek, öğrenecek ve o öğrenmeleriyle kamil bir insan olacak. Mükemmeliyete ancak ve ancak öyle kavuşabilecek. Ama bir ördek yavrusu böyle değil. Ama bir koyun yavrusu böyle değil. Onlar dünyaya geldiği andan itibaren yüzmeye, dünyaya geldiği andan itibaren annesinin memesinden süt emmeye rahatlıkla başlayabiliyorlar. İşte bu bizim temel misyonumuzdur veyahut da temel vazifemizdir. Taallümle tekemmül etmek. Biz insanı kamil olmayı hedeflediysek, biz mükemmel, hani dinimizin de vermiş olduğu bize hedefleri hayata tatbik etmek için onu bir gaye olarak edindiysek, elbette ve elbette her gün ama her gün bir şeyler öğrenmeye ve o öğrendiğimize yeni şeyleri ilave etmeye özen göstermek mecburiyetindeyiz. Hoca Efendi bunu hayatında tatbik eden bir insandı. Bu anlamda bizim için hem bir örnekti hem de aynı zamanda bir modeldi. Ama sadece Hoca Efendi değil, insanlık tarihine imzasını koymuş, yaşantılarıyla, örnek ve model keyfiyetleriyle nice insanlar da hep böyle yapmıştır. Son nefesine kadar öğrenmekten duru olmamış ya da öğretmekten duru olmamıştır. İnsanın bir hayat gayesi vardır.
Eğer bir insanın bu dünyada yaşam gayesi yoksa insan onu zaten üretmek zorundadır. Zira şuurlu bir varlıktır. Aksi takdirde hayvandan farkı kalmaz ki. Aksi takdirde böcekten, sinekten, inekten veyahut da çiçekten farkı kalmaz ki. Ondan dolayıdır Kur'an-ı Kerim belki ulaike kel en'ami belhum adal diyor. Yani onlar hayvan gibi, hatta hayvandan da daha aşağıdır. Neden hayvandan da daha aşağıdır diyor? Çünkü hayvanlar hiç olmasa yaratılış gayesine uygun bir şekilde inisiyaki olarak üzerlerine düşen görevi yapıyorlar. Ama insan bunu iradi olarak yapmak zorundadır. Evet, Hoca Efendi'nin bu örnekliği ve bu modelliği bizim her an yeni şeyler öğrenerek ve yeni şeyler öğreterek etrafımıza faydalı olma, kendimize faydalı olma esası üzerine kurulmak mecburiyetindedir. Hoca Efendi'nin biraz önce bahsettiğiniz ders vermekteki titizliğini öğrenci arkadaşları, sizin talebe arkadaşlarınız da talebe olarak aynı titizliği gösteriyor muydunuz? Yoksa hani yaramaz öğrenciler olur, bir fırsat bulsak da bir hasta bahanesi falan bir kaçsak, bir gün derse gelmesek, bir gün yırtsak tabiri caizse. Talebelerin hani talip olması hocayı biraz da galiba zinde tutuyor. Tabii ki. Şimdi burada 2 tane şey var. Bunlardan bir tanesi sizin de işaret ettiğiniz gibi arz talep meselesi. Yani Hoca Efendi o arzı yapan bir insandı. Neden? Çünkü hani Enes Ergene hocamın tabiriyle bunu daha sonra Ali Bulaş da tekrar etmişti, söylemişti. Osmanlı ulema kimliğinin son temsilcisi bir insan var karşınızda. Sadece hayatın bir tek alanda değil, İslami ilimlerde, sadece tefsirde değil, sadece siyerde değil, sadece İslam tarihinde değil, fıkıhtan, kelamdan, tasavvuftan vesaire bütün ilim dallarında çok rahatlıkla at sürebilecek, bir şeyler söyleyebilecek ilmi birikime sahip bir insan vardı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Hoca Efendi açısından baktığınız zaman arzda bir problem yoktu. Pekala talebe gelince, yani onların taliplerine gelince, yani bizim ve bizim gibi talebelere gelince ben şöyle rahatlıkla ifade edebilirim. Kestane pazarı talebelerinden daha farklı bir yanımız vardı bizim. Kestane pazarı talebeleri, abilerimiz şu anda Allah ebedlere kadar razı olsun hepsinden. Amin. Onlar çok küçük yaşta Hoca Efendi'ye talebe olmuşlar. Elif B'den başlamışlar. Emsele Bina Maksut'tan başlamışlar. Ve Hoca Efendi onları tek 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 almış, böyle merdivenin basamaklarını teker teker çıkartmış. Ama çıkartmış olduğu dönem ancak ilahiyatta, yani da Yüksek İslam Enstitüsü'nde mezuniyetiyle son buluyor. Neden? Çünkü o arada onların üzerine yüklenen o kadar yoğun hizmetler var ki o hizmetlerin de yapılması gerekli. Şimdi bir taraftan onlara ders okutuyor, onlara tefsir, fıkıh, hadis okutuyor. Öbür taraftan onlara hizmete ait hakikaten insanı meşgul edecek işler veriyor. Ama bize gelince biz ilahiyat mezunu olarak oraya geldik, bu bir. Arapçamız belli bir seviyedeydi. Dolayısıyla biz Hoca Efendi'ye okumuş olduğumuz kitaplarda muhatap olabilecek, hani yani bir İmam Muhammed'in İmam-ı Azam'a muhatap olması ölçüsünde değil ama fakat Hı Kestane hı. Pazarı'nda küçük İsariye talebelerinden de daha üstün bir yerdeydik. Onun Hı için hı. Hoca Efendi bizi öyle görünce, yani o kıvamı bizde görünce daha rahat ve daha böyle, nasıl diyeyim, yüklenerek ders okuttu. Hatta ben şakavari şöyle söylüyorum. Diyorum ki 1980-86 yılında Hoca Efendi ders okutması, hani böyle müfredata bağlı olarak ders okutması kesilmiş değil mi? 85 yılında, hani 86'dan sonra normal hayata kavuşunca, bizler ilahiyat mezunları olarak gidince Hoca Efendi o 6 yıllık kesintiyi, ders okutamamanın tabiri caizse neyi diyelim, hayfını diyelim Birikimini. veyahut da intikamını diyelim. İntikamını bizden aldı diyebilirim. Allah şahit, sabah namazından sonra, kahvaltıdan sonra tesbihatımızı yapardık. Geçen gün Cemal Hoca anlatıyor. 1 saate yakın Risale dersini yapardık. Kahvaltımızı yapardık. Otururduk ta öğlen ezanlarına varıncaya kadar böyle dizde biz tefsir, fıkıh, hadis okurduk. Öğleden sonra tasavvuf okuduk. İkinden sonra ertesi gün derse çalışmaya başladık. Onun için arz talepte böyle bir nokta vardı ve Hoca Efendi o aşkı, o şevki, veyahut da o, nasıl diyelim, iştiyakı bir şekilde gösteriyordu. Bu da tabii ki enerji olarak bize yansıyordu. Bizde bir de time limit vardı, böyle 1 yıllık demişlerdi, 2 yıllık demişlerdi. O 2 yıl içerisinde bunu emebildiğimiz kadar emeceğiz, alabildiğimiz kadar alacağız diyerekten, evet biz normalin üzerinde bir yaklaşımımız söz konusuydu diyebilirim. Bir başka şey söyleyebilirim mesela.
Hoca Efendi Kestane Pazarı'ndayken Fethullah Hoca idi. Daha Hoca Efendi vasfına sahip değildi. Bazı abilerimiz Hoca Efendi'ye Fethullah abi diyormuş o dönemlerde. Gayet doğal, 66-67'den bahsediyoruz. Ama bizim yanına gittiğimiz dönemde Hoca Efendi varlığını, kimliğini, kişiliğini, üstatlığını ispat etmiş, hem de bütün Türkiye ispat etmiş bir insandı. Hoca Efendi'ydi. Dolayısıyla bizim bakış açımızda elbette daha farklıydı kabullenişimiz. Ama Hı, talebe psikolojisi dedim ya, hani hı. hafta sonu yurt dışı gezilerinde biz gene o talebeliğimizi yapıyorduk. O psikolojiyi bir şekilde yansıtıyorduk. O türlü kaçamaklarımız da olmuyor değildi. Eğer hiç olmadı desem, hep böyle şuur düzeyi alabildiğine yüksek zirvede biz Hoca Efendi'ye talebelik yaptık desem bence yalan söylemiş olurum. Bazen ola Tabii. ki kaytarmalarımız elbette ve elbette söz konusu oluyordu. O ders düzeni içerisinde hani şuradan başlatıyor ders okutmaya, bana gelinceye kadar fıkıh biter. Öyleyse ben bu fıkıh çalışmayayım, halkanın ortasına oturayım, tefsirden başlar, ben tefsir çalışayım falan diye bu türlü kaytarmalarımız oluyordu. Ama iktiram mı diyeceksiniz, keramet mi diyeceksiniz? Öyle olduğu dönemlerde de Hoca Efendi tam tersinden tefsirden başlatıyordu. Ben bugün fıkıh çalışmayayım diye tefsirin ortasına oturmuştum. Tefsir okuyacağım diye halkanın ortasına oturmuştum. Bana fıkıh geliyordu söz gelimi veyahut da tersi. Yani bu türlü şeylerimiz her zaman için söz konusu olabiliyordu. Evet. Hayatın doğal akışı içerisinde orada da öğrenci-talebe ilişkisi yaşanıyor anladığım kadarıyla, hoca-öğrenci ilişkisi. Ama ben Hoca Efendi'nin bir sözünden ya da eserinden şöyle bir şey okumuştum. Talebenin, yani öğrencinin gönlünü kazanmadan zihnini aydınlatmak mümkün değil. Şimdi Evet. bu yüzden de diyor, öğretmenlik sadece bir öğretmenlik değildir, bir irşat vazifesidir, bir hizmet vazifesidir. Bugünkü eğitim öğretim sistemine baktığımızda çoğu zaman filmlerde de görüyoruz. Hani öğretmenler girerler sınıfa, kendilerine ait bir şey ezberlemişler ya da gerçekten öğretmenlik yapar. Anlatırlar ama öğrenci anlamış, anlamamış arkasına bakmadan sınıftan ayrılır. Arkada bir enkaz mı bıraktı, bir hayal kırıklığı mı bıraktı? Bunu takip etmez. Sınavını yapar, puanını verir, geçer. Gönlünü kazanmadan aklını aydınlatamamak ne demektir? Nasıl tecrübe edildi? Bu sahaya nasıl yansıdı Ahmet abi? Hani anneler için genelde söylenir, doğrusu da budur. Babalar için aynı şeyler geçerlidir. Çocuklarının eğitiminde ve öğretiminde, terbiyesinde şefkat ve disiplin. Şefkat ve disiplin dengesini Hoca Efendi bize karşı çok iyi bir şekilde kurdu diyebilirim. Yani bir taraftan hakikaten önce o şefkatiyle, o merhametiyle bizim gönlümüzü kazandı. Ama beri taraftan ders okuma ve okutma esnasında da o disiplininden katiyen taviz vermedi. O mehabetini, o efendim mesafesini her zaman için korudu. Yani öyle laubayı hiçbir zaman için bizimle olmadı. Çünkü o laubai olması demek oradaki belki disiplini bozacak bir unsur olarak görüyordu. Ondan dolayıdır ki şefkat ve disiplin dengesini bütün talebeliğimiz boyunca çok net bir şekilde ortaya koydu ve biz de onu saygıyla karşıladık. Mesela şefkat deyince ya benim en küçük bir meselemle ailemin en küçük bir meselesiyle dahi ilgilenen bir insandı ve bu ister istemez beni ona bağlıyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani hani çok sevdiğiniz ilkokuldaki öğretmenleriniz vardır, ortaokuldaki, lisedeki. Neden? Çünkü ondan merhamet görmüşsünüzdür, ondan ilgi ve alaka görmüşsünüzdür. Hepimiz o ilgi ve alakayı görüyorduk Hoca Efendi'den. Hepimiz ama. Mesela bir basit bir örnek vereyim. Ben Kağıthane'de askerlik yapıyorum. 1997 yılında hafta sonu iznim oldu. Altınüz Radyo FM'de kalıyor Hoca Efendi. Geldim, bir gün kaldım. Akşam üzeri ayrılıp gideceğim. Giderken rahmetli Mehmet Demircan'a dedi ki bu public arabalarla gitmesin, otobüslerle gitmesin, sen götür dedi. Mehmet abi tamam dedi. Hemen aşağıya indi. Arabayı çalıştırıyorum, sen gelirsin dedi. Beni o pazar günü İstanbul trafiğinde Kağıthane'ye götürecek Altunizade'den. Sonra sen bir gel dedi, beni odasına çağırdı ve odasına çağırdı, dedi ki elinde bir tomar para var. Ne kadar para olduğunu bakın, şeyini unuttum yalnız. Para var. Bunu elime verdi. Bu dedi sana dedi askeriye de lazım olur dedi. Bir şeyler alırsın dedi. Dedim hocam var benim param. Babam bana verdi dedim ve gerçekten de babam vermişti. Kaldı ki askeriyede de zaten para harcayacak bir durum söz konusu değildi. Günde kantine bir defa gidebiliyorduk. Bir tane ülker, ne bileyim işte kraker alıyorduk. Bir şeyler alıyorduk. Hepsi o kadar. Ben var diyorum, ısrar ediyorum, almak istemiyorum.
Hoca efendi bana vermek için ısrar ediyor. En sonunda dayanamadı. Dedi ki en az dedi 100 lira olmalı. Dedi ki çok para. Dedim 100 lira var dedim. Çıkart o zaman göster dedi. Cebimden çıkarttım. Gerçekten de 100'den daha fazla para vardı. Olsun dedi. Bu da olmalı dedi. Tuttu kendi eliyle benim cebime koydu, ondan sonra gönderdi. Bakın şimdi bunu görüyorsunuz. Ben orada ilk yıllarda talebe arkadaşlarımızın çavuşluğunu yapıyordum tabiri caizse. Hoca efendiyle aralarındaki meseleleri götürüp getiriyordum. Bana demişti ki avucunun içindeki çizgiler gibi bu arkadaşların hepsinin her türlü derdini, her türlü sıkıntısını bileceksin. Mesela dedi Ömür Hoca dedi, Allah rahmet eylesin Ömür Türkmen Hoca. Ömür Türkmen Hoca Uşaklı dedi değil mi? Hangi köyde kalıyor? Kaç tane kardeşi var? Efendim neyle geçiniyor annesi babası? Annesi babası sağ mı? Bana bir sürü şeyler söyledi. Bunların hepsini ama bu 10 tane talebenin bütün her şeyini sen bileceksin dedi ve ben senden soracağım dedi. Ama kendisi de biliyordu zaten. Ara sıra kendisi soruyordu bunları. Onun için şefkati buydu. Ama beri taraftan da disiplinden de hiçbir şekilde taviz vermiyordu. Eğer biz dersimizi çalışmadıysak tavır gösteriyordu. Çünkü o tavrı göstermeseydi biz belki çok iyi bir şekilde gevşeyebilirdik. Hani gönlünü kazanmadan zihnini kazanamazsın sözü Hoca Efendi'nin bu şefkat disiplin dengesiyle anlatılabilecek bir şeydi. Bir başka şey söyleyeyim. Hani genel manada hizmet insanlar için Hoca Efendi söyler ya, kışlanın disiplini, medresenin ilmi, tekkenin de ruhaniyatı der ya. Her hizmet insanı böyle olmalıdır. Bir taraftan kışla disiplini içerisinde tabiri caizse bir asker gibi bedenine bakmalı, sporunu yapmalı, giyimi kuşamı düzgün olmalı vesaire. Beri taraftan ilmi açıdan hangi alanda çalışıyor ise şayet mesleğinin zirvesinde olmalı, akli yetilerini bütünüyle kullanmalı. Beri taraftan manevi açıdan da o tekkenin ruhaniyatını, o maneviyatını İmam-ı Rabbani misali, Şah-ı Nakşibendi misali, Abdülkadir Geylani misali yaşamalı der ya. Aynen öyle bizden de bunu istiyordu Hoca Efendi ve bunu defaatla söyledi. Mesela biz İzmir'de kaldığımız yıllarda yani genciz, 21, 24, 25 yaşlarında insanız ve daracık bir mekanda kalıyoruz. Ye ne olacak yani, hiçbir hareket olmayınca olur mu? Dolayısıyla ne yapıyordu bize? Spor yapmamızı istiyordu. Hatta bu konuda orada bulunan beden eğitimi öğretmenleri geliyordu, bize spor yaptırıyordu. Hatta kendisi de bizimle birlikte yapıyordu. İnanır mısınız? Beri tarafta gece teheccüd adeta farzmış gibi bir hayat düzenimiz vardı bizim orada ve biz bunu seve seve yapıyorduk. Bakın seve seve yapıyorduk. Düşünceye gelince yani medresenin ilimine gelince zaten onun için oradaydık. Onun için tekke, medrese ve kışla zaviyesi içerisinde bize bir hayat çizelgesi sunduğu, bir yol rehberliği yaptığı, bir nasıl diyeyim hayat stili diyebilirim. Evet, bir hayat stilini bizim üzerimizde inşa etmeye, hatta o alışkanlıkları kazanmamız için bize çok büyük gayret sarf etti Hoca Efendi. Tavır alırdı dediniz. Bu muhtemelen suistimallerden dolayı değildir ama bazı ihmallerden dolayı tavır alıyordu. Tavır almak da ayrı bir edep gerektiriyor, ayrı bir ilim gerektiriyor. Neydi? Mesela Hoca Efendi'nin örneğiniz var mı? Nasıl tavır aldı? Daha sonra siz nasıl bu ilişkiyi yeniden kurabildiniz hocam? Ya mesela bir gün spesifik bir örnek vereyim. Eee, okuyoruz, Hidaye okuyoruz. Hidaye'de alışveriş babında, Kitab-ül Buya'da işte hıyarul ayb, hıyarul şart diye muhayyerlik şartları var. O muhayyerlik meselelerini, çeşitleri var, özür dilerim. Muhayyerlik çeşitleri var. O muhayyerlik çeşitlerini okurken bir arkadaşımız biz bir gün önce bizim çalışmış olduğumuz ortama gelmedi. Ertesi gün geldi. Yani derse geldi. Eğer gelmiş olsaydı şayet bizim o çalışmamız esasında çok rahatlıkla metni sökecek ve ertesi gün Hoca Efendi'nin huzurunda da biz dersi rahat okuyacaktık. Fakat okurken ve o gelmediği, bizimle birlikte çalışmadığı yerde hıyarul şart mıydı, hıyarul ayb mıydı unuttum şimdi. Ona denk geldi ve metni okuyor şu anda. Fakat metni okurken daha tercümesine falan geçmeden, onunla alakalı daha soru cevaplara geçmeden birden yani Hoca Efendi onun anlamadığını, metni anlamadığını, harekete yapmış olduğu okumalardan hareketle, hatalardan hareketle anlamadığını anladı ve dedi ki
ve o geçmek istedi orayı. Dedi ki bir dakika sen burayı anladın mı dedi. Anlat bakalım dedi ve o arkadaşımız orada hani halk tabiriyle söylesem ayıp olmaz değil mi? Çuvalladı yani anlatamadı. Dedi ki biz burada niye okuyoruz ki dedi. Bunları anlamadan geçecek olduktan sonra. Siz buna çalışmadınız mı dedi. Biz çalıştık falan diyeceğiz. Ben devreye gireceğim. Bir başka arkadaşımız devreye girecek. Anlatmaya kalkacak ama iş işten geçti çünkü ona denk geldi. Ve hoca ben dedi ki o zaman dedi bunları dedi anlamadan okuyorsanız, anlamadığınız yeri bana sormuyorsanız, bununla alakalı yeni şeyleri merak etmiyorsanız o zaman bizim ders okumamızın ne manası var ki dedi ve kalktı gitti. Kalktı gitti ama kitabı orada. Yani bir tavır gösterdi dedim ya, kitabını alıp gitmedi. Hadi defolun demedi, hiçbir şey demedi yani. Sadece kalktı gitti. Tabii yine talebelik psikolojisi. Biz o arkadaşa yüklendik orada. Dedik ki ya eğer sen dün gelmiş olsaydın bu soruyu bilmiş olurdun falan dedik. O da hani bizim yaptığımız şey de belki yanlış yani o anki o psikolojiye uygun bir çıkış değil ama tamam dedik. Hadi gidelim birlikte. Hani ben çavuşum dedim ya. İkimiz birlikte gittik Hoca Efendi'nin odasının önüne. Hoca Efendi odasına girmişti. Kapıyı çaldık tık 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 tık. Ondan sonra açmadı kapıyı. Ama biz orada bekledik. Çünkü ister istemez tuvaleti o zaman koridordaydı Hoca Efendi'nin. Çıkacaktı. Neyse bir müddet sonra çıktı Hoca Efendi. Ne var dedi. Hocam dedik özür dileriz. Dün böyle böyle bir şey oldu. Ondan sonra Hoca Efendi dedi ki tamam dedi. Bir daha olmasın dedi. Abdestimi alıp geliyorum dedi. Ve geldi mesela. Arkasından ihtimal ki o arkadaşa atmış olduğu tabiri caizse yine söylüyorum o fırçadan dolayı belki onun gönlü kırılmıştır, kalbi kırılmıştır diye ona çağırdı, hediyeler verdi. Sadece ona değil hepimize tuttu böyle kazak mıydı, gömlek miydi böyle eker kazaklarıydı yanlış hatırımda kalmadıysa. Hepimizi taltif etti, bir şeyler verdi. Sonra yiyecek içecek getirtti oraya yani ekstra bir şekilde hep birlikte oturduk yedik. Yani dediğim gibi evet bir tavır göstermenin de kendisine göre mutlaka bir formülasyonu vardı ve o formülasyonu uyguladığı zaman da biz hiçbir zaman için kırılmıyorduk da darılmıyorduk da zaten. Hani hocanın vurduğu yerde gül biter kültürünün çocuğu olaraktan biz dayak yiye yiye Kur'an-ı Kerim öğrenmiş olan insanlar olarak, çocuklar olarak Hoca Efendi gibi bir insandan dayak yemiş olsaydık bile bizim için normaldi. Ama katiyen Hoca Efendi bize öyle bir şey yapmadı. Sadece bu türlü tepkiler gösterdi. Evet, enteresan. Yani Kestane Pazarı'nda o genç abilerimizden de dinlediğimde aynı şeyleri söylüyor. Hoca Efendi ruhun ufkuna yürümeden önceki talebe arkadaşlarda yani 50 yıllık öğretmenlik sürecindeki talebelerinin, öğrencilerinin hemen hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Aynı çizgiyi muhafaza etmiş olması da fevkalade bir şey. Şeyi merak ediyorum, ben de zaman zaman hani dinleyici olarak katılmıştım. O derslerde yere diz çöküp yerde elde kitaplar saatlerce böyle okuyan öğrenci abilerimizi falan görünce acayip saygı duyuyorum ayrı bir şey. Bu bir geleneğin modeli miydi yoksa Kur'an ve sünnette yer alan bir şey mi? Hani bugün masalarda sıralarda oturup ders okuyoruz. Siz yerde oturarak bu dersleri yaptınız. Onunla modern anlayış arasında bir bağlantı var mı ya da onun ne faydası vardı? Bu tip şeylerde modernize olabiliyor muydu Hoca Efendi ders sürecinde? Onu vefatından önce olsaydı Hoca Efendi'ye sormanızı tavsiye ederdim. Öyle. Yani ben hiçbir zaman için defaatle aklıma geldi ama sormadım. Neden? Çünkü bizim eğitim modellerimiz içine baktığınız zaman Hoca Efendi'nin modern ve postmodern dünyaya bakış açısına baktığınız zaman aslında orada da bir yenileme yapması gerekiyordu. Yani bir sınıf ortamı içerisinde biz çok rahatlıkla derslerimizi görebilirdik. Çok rahatlıkla gerektiğinde tahtaya yazma vesaire bunların hepsi olabilirdi. Bizim de dizlerimiz o kadar yorulmamış olurdu ama Hoca Efendi'nin tercihi o istikametteydi. Biz de ona uyduk. Zannediyorum hani bazı noktalarda gelenek ağır basıyordu. Hoca Efendi ihtimal ki o gelenekten hareketle bunu tercih etti. Hani bazı şeyleri terk etmek oldukça zordur. Zannediyorum bu da onlardan bir tanesiydi. Mesela ben burada 2006'larda, 2007'lerde gazetecilerle Hoca Efendi ya da Amerikalı misafirler geldiği zaman Hoca Efendi'ye ceket giymesini, ondan sonra fotoğraf çektirirken takkesini çıkartmasını falan defaatle hatırlatırdım. Bir gün ama hep ben hatırlatırdım nedense. Bir gün bana dedi ki ya Ahmet Hoca anlıyorum seni dedi. Seni anlıyorum ama dedi ben öyle bir kültürden geldim ki dedi benim yetişmiş olduğum kültürde erkeklerin başının açık olması ayıptı dedi. Ben
Öyle bir kültürden geldim. Ne olur beni biraz anla dedi. Artık bu kadar zorlama dedi. Zaten daha sonraki yıllarda 2010'u devam eden yıllarda da Hoca Efendi cübbesiyle, takkesiyle, ceket giymiş olsa bile yine takkesini çıkarmadan öyle devam etti gitti. Rahmetli sizin babanız da öyleydi. Ömrü boyunca takkesini hiç başından çıkartmadı. Evet, bazı şeyler gelenekle izah edilebilir bir şey. Okulda modern eğitim yapan, Yamanlarında, ne bileyim Fatih'inde, işte dünyanın değişik yerlerinde o eğitimdeki modern yazılı tahtası, ne tahta, akıllı tahtalardan bilmem nelere varıncaya kadar, projektörlere varıncaya kadar geçebilen bir dünyanın, bir zihniyetin temsilcisi olan Hoca Efendi'nin kendi okutmuş olduğu talebelere o geleneği devam ettirmesi büyük bir ihtimalle yani alışkanlık diyorum, başka bir şey diyemiyorum yani. Evet. Şimdi, Hoca Efendi tabii, bugün dünyanın da kabul ettiği alimlerden bir tanesi ve, çok kıymetli ilim adamları yetiştirmiş sizin gibi. Üniversitelerde profesör olanlar, doktor olanlar, akademik çalışmalar yapan çok kıymetli talebeleri de var. Ama çok genç yaşlarda bile, talebelerinin, fikrine müracaat etmesi, "Ne okuyalım?" demesi ya da, "Nasıl okuyalım?" demesi, yani müzakereye daha kitap seçimi sırasında başlaması, onu ayrı bir yere koyuyor galiba. Bunu anlamak istiyorum, Ahmet abi. Hoca efendi bir kitap okumak istiyor, size bir şey öğretmek istiyor. Bunu sizinle müzakere ederek, nasıl yaptı, nasıl başardı bunu ve bunun faydası neydi? Şimdi biz her şeyden önce İslami ilimleri bütünüyle, yani hani o ulema geleneğinin, Osmanlı ulema geleneğinin son temsilcisi ya Hoca Efendi. Biz de böyle İslami ilimler dendiğin zaman, tefsir, fıkıh, hadis, kelam denildiği zaman ansiklopedik ölçüde bilgilere sahip olmak zorundayız. Çünkü hoca demek, efendim, daha önceden üretilmiş olan bilgilerin üzerine bir şey koyabilen insan demektir. Mevcudu tekrarlayan insana hoca demek bence çok doğru değildir. Çünkü zaten söylenmemiş bir şey kalmamış, söylenmiş ortada. Sen yazılmış olan, söylenmiş olan bir şeyi tekrar ediyorsan ve buna hoca diyorsan, ben orada durmak gerektiğini düşünüyorum. Onun için biz İslami ilimleri öğrenmeye gittik ya, o İslami ilimlerde ansiklopedic bilgilere sahip olmak ve onun üzerine bir şeyler inşa etmek üzere gittik ya, pekala, orada bulunuyoruz. Fakat bu noktada yeterliliğimiz nerede şu anda? Ankara İlahiyat Fakültesi mezunuyum ben. Arkadaşımız Konya, öbürü İstanbul İlahiyat. Bütün ilahiyat fakültelerinde, tefsirde, kelamda, fıkıhta, hadiste biz böyle bir background'u almadık ki. Böyle bir ilmi yeterliliğe kavuşmadık ki. Arapçamız iyi olabilir ama hadis usulü dersinden hadis bir yıl gördük, geçtik gittik. Efendim, furu fıkıhtan bir parça okuduk, 5-10 sayfa okuduk, geçtik gittik. Usulü fıkıh deseniz hakeza, ondan sonra tefsir deseniz hakeza, usulü tefsir deseniz hakeza. Yani biz, ilahiyat fakülteleri zaten istese de bunu veremez o 4 yıllık eğitim süreci içerisinde. Ondan dolayıdır ki Hoca Efendi bizi çok ciddi bir şekilde hasılı tahsil diyebileceğim, malumu ilam diyebileceğim, zaten daha önceden var ola gelen ve yazılmış, çizilmiş, bitmiş olan şeyleri öğretmeye durdu. Yani o ansiyodik bilgiyi vermeye durdu. Bir kere bu. Pekala, bu noktada biz diyelim ki fıkıhtan Hanefisiniz, hadis zaten meydanda, tefsir deseniz rivayet tefsiri okuyacaksınız ki ona karar verilmişti. Bununla alakalı biz biraz da bilgiye sahip olduğumuz için, kitabiyat bilgimiz olduğundan dolayı, pekala hangi kitabı cami bir şekilde bir yılda okuyaraktan o bilgiyi ben talebeye verebilirim? O ansiyodik bilgiyi talebeye verebilirim. Bu konuda arkadaşların istekleri, beklentileri nelerdir diye. Hem bir taraftan bizi yokluyor, o kitabiyat bilgimizi yokluyor. Hem bir taraftan da kendi, tabii ki bu kitapla verilir demiş olduğu şeyi kitap seçiminde kendisi göstermek istiyordu. 1985'te biz yanına gittiğimizde 10 kişi birlikte, evet, bizimle birlikte seçti okuyacağımız kitapları. İşte Buhari'den Buhari'yi seçti aynı şerhiyle beraber. Hidaye'yi seçti. Ondan sonra Kemalettin Hümam'ın Fethül Kadir ile beraber okuyacağız dedi. Beri taraftan tefsirde İbn Kesir'i seçti. Bizim muhtasarını verdik. Kendisi aslından takip etti. Yani bunları, yani ilahiyat
ilmi okuyan ya da tefsirde, fıkıhta, hadiste behresi olanlar bilir. Gerçekten siz bu kitapları okusanız, İbn Kesir'i okusanız, Buhari'yi Ayni ile birlikte bitirseniz, Hidaye'yi Kemal İbn Hümam'la birlikte bitirseniz mutlaka o konuda bir bilgiye sahip olursunuz. O background'u İlahiyat Fakültesi'nde alamadınız ama almanızın da mümkün olmadığı. Bakın tekrar söylüyorum, almanızın da mümkün olmadığı o bilgileri kazanmış olursunuz. İkinci söyleyeceğim şey, medrese eğitimlerinde 2 tane metottan bahsedilir. Birincisi arz metodu, ikincisi ise takrir metodu. Arz metodu, talebe çalışır ve talebe çalışmış olduğu bilgiyi hoca efendisine arz eder. Ve talebe çalışmış olduğu bilgiyi hoca efendiye arz eder. İkincisi ise hoca takrir eder. Kendisi çalışır ve aynen bizim sınıflarda olduğu gibi öğretmen anlatır derste, talebe bu noktada pasiftir. Öbüründe talebe aktiftir. Hoca efendi bize bu dersleri okuturken her iki metodu da kullandı. Zaman zaman arz metodunu kullandı, zaman zaman takrir metodunu kullandı. Üçüncü bir şey, ilerleyen dönemlerde mesela biz 10 kişiyle ders okuduk, ikinci yılda 20 kişiyle ders okuduk ama 40 kişiyle 50 kişiyle ders okulduğu dönemlerde oldu. Oralarda da hoca efendi metodu değiştirdi. Mesela müzakere metodu içerisine geçti. Tefsirde bir tane tefsir kitabını merkeze alıp bütün tarih boyunca hem de Hicri 2. asırdan 3. asırdan günümüze gelinceye kadar her bir asırda bir tane kitabı tercih ederekten, bir alimi tercih ederekten arkadaşların eline verdiği, onu arkadaşlarımız o aynı ayette falan ne demiş, filan ne demiş, falan asırdaki, filan asırdaki diyerekten bir tek ayeti okuyorsunuz bir kitaptan ama beri taraftan 14 asır boyunca müfessirin nizamının o konuda neler söylediğini orada mütalaa ediyorsunuz. Ve bütün bunlar bitmiyor. Hoca efendi her bir ayet içerisinde, her bir hadis içerisinde tabii ki durumuna bağlı olaraktan, bazen ola ki sorulara da bağlı olaraktan, bazen ola ki kabul ediyordu orada yapılmış olan yorumları, bazen ola ki kabullenmiyordu, ilavelerde bulunuyordu, bazen ola ki zamanını aşmış diye takdirle bahsediyordu, bazen ola ki kendiliğinden yeni yorumlar yapıyordu. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda onu gösteriyor zaten. Oralardan intikal eden şeyler Yusuf suresi tefsirinde olduğu gibi. Şimdi başka surelerin de inşallah o konuda çalışmaları yapılıyor. Kur'an'dan idrake yansıyanlarda olduğu gibi, Kur'an'ın altın ikliminde olduğu gibi Hoca Efendi'nin kendine özgü yorumları da oralarda kaydediliyordu. Ahmet abi bir konuyu daha sormak istiyorum. Siz biraz önce bahsettiniz Kestane Pazarı'ndaki değerli büyüklerimiz, Hoca Efendi'nin ilk talebeleri ilk yıllar derslerini okudular. Belli bir yaşa geldikten sonra da ağırlıkta hizmetlere döndüler. Peki siz hem ders okuyabildiniz hem de aynı zamanda sahada, farklı yerlerde, okullarda, bölgelerde görev aldınız mı yoksa sadece sizin işiniz talebelik miydi? Talebelik esnasında, bir başkalarına ders okutma bizim dönemde olmadı, bizim dönemde ama bizden sonraki dönemlerde oldu. Arkadaşlarımız hafta sonları, Türkiye'nin değişik yerlerindeki ilahiyat fakültesi nun bulunmuş olduğu illere giderekten oralarda halkalara ders okuttular. Ders okumak isteyen veyahut da ne bileyim işte takviye dersleri almak isteyen arkadaşlarımıza Ankara'dan, İstanbul'dan, işte Kayseri'ye, Denizli'ye nereler varsa, nerelerde ilahiyat fakülteleri varsa hemen hemen hepsi gitti ve ders okuttu. Ama bizim dönemde biz ders okutmadık, ders okutma amacıyla ilahiyat fakültelerine gitmedik. Mezuniyetimizden sonra, oradan ayrıldıktan sonra bunu yaptık. Ama Hoca Efendi'nin yanındayken de halk derslerine giderdik. Yani haftada bir gün mutlaka İzmir'deyken İzmir, İstanbul'daysak İstanbul, Ankara'daysak Ankara'da bir gruba, oradaki abilerin yönlendirmesiyle birlikte bir gruba gider ve haftalık dersleri yapardık. Şimdi siz hukukçusunuz, fıkıhçısınız. Dolayısıyla sorgulamak sizin işiniz bir anlamda. Çünkü zaman değişiyor, şartlar değişiyor, yeni hükümler vermek gerekiyor. Belki eskilerin yerine yenisini ikame etmek gerekiyor. Belki hiç gündemde olmayan bir meseleye yeni bir şey söylemeniz gerekiyor. Bu da sorgulamayı gerektiriyor. Şimdi Hoca Efendi'nin o müzakereli meclislerinde böyle sorgulamalar oluyor muydu müzakerelerde? Sorgulama bir saygısızlık mıdır? Bunun ölçüsü nedir? Çünkü zaman zaman haftalık sohbetlerimiz oluyor. Hizmet erenleri, alperenler bir araya geliyorlar, sohbet ediyorlar, konuşuyorlar. Ama yeni şeyleri konuşuyorlar ama eski kaynaklarımızdan, temel kaynaklarımızdan bazı meseleleri mütalaa ediyorlar.
Orada farklı fikirler ortaya çıkıyor. Mutlak doğrudur diyenler, ya zaman değişti, biraz farklı düşünebiliriz, farklı şeyler söyleyebiliriz. Bu da bir tartışmaya yol açabiliyor. Tecrübe nedir Ahmet abi burada? Şimdi bir kere her şeyden önce mutlak doğru sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın katındadır. Hiçbir şekilde insanların kim olursa olsun üretilmiş beşeri düşünceye mutlak doğru, mutlak hakikat olarak bakması yanlıştır. Kim olursa olsun kendi üretmiş olduğu ya da başkalarının üretmiş olduğu beşerin yorumuyla devreye girmiş olan dine ait bilgilere mutlak doğru diye bakması bence çok büyük bir yanlıştır ve bunu İslam tarihinde hiç kimse yapmamıştır, yapmamaya çalışmak mecburiyetindeyiz. Eğer yapanlar varsa ki yapıyorlar, İslam tarihinde de var. Ben demin öyle dedim ama İslam tarihinde de bir takım böyle mutlak hakikati ben temsil ediyorum deyip karşı görüşte olan insanları bütünüyle dışlayan, hatta onlarla savaşan, kavga eden bir sürü insanlar, gruplar da olmuş. Bunlar yanlış, 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 yanlış. Yani bu yanlışı evet dememiz mümkün değildir. Bir kere bunu bir düzeltmek gerek. Mutlak doğru diye bir şey, mutlak hakikat diye bir şey yok. Hakikat tekelciliğini hiç kimse yapamaz ama hiç kimse yapamaz. Onun içindir ki bizim fukahamız yapmış olduğu içtihadi faaliyetlerinin en sonunda Allahu alemi bi muradihi demiştir. Allahu alem bis savab demiştir. Doğrusunu Allah bilir. Allah'ın muradını en iyi Allah bilir demiş ama benim beşeri çabamla ulaşmış olduğum netice budur demiştir. Zaten bizim fıkıhta içtihat kavramının tanımı da budur. İçtihat benim görüşümdür ve yanlış olma ihtimali olan doğrudur. Senin içtihadına gelince doğru olma ihtimali olan yanlıştır. Biz içtihada böyle bakarız. İçtihat benim şahsi görüşümdür, benim ulaşmış olduğum nihai görüştür ve bu nihai görüş yanlış olma ihtimali vardır. Ama senin görüşüne gelince, senin görüşün bana göre farklı bir sonuca ulaştıysan şayet doğru olma ihtimali olan yanlıştır. Yani tam anlamıyla faraziye söz konusu burada. Şimdi bir kere bunu baştan belirlemiş olalım. İkincisi, uzmanlık isteyen meseleler var. Biz eğer hani halk dersi yapıyoruz, risale dersi yapıyoruz, Hoca Efendi'nin kitaplarından bir şeyler okuyoruz, parçaları okuyoruz, kendi aramızda müzakere ediyoruz. Elbette hepimizin aklı var. Hepimiz tabii ki çaprazlama okumalar yaparaktan, tabii ki sorgulayıcı bir yaklaşım sergileyerekten o meselelere neden, niçin, nasıl sorusunu sormalıyız. Hangi cümle olursa olsun, hangi tespit olursa olsun sormalıyız ama uzmanlığa da saygıyı katiyen ihmal etmemeliyiz. Şimdi adam tefsirle alakalı bir ayet-i kerime ile alakalı ayetin lafzından hareketle yapılmış olan bir yorumu size dayatmaya kalkıyor. Yanlış kardeşim. O ayetin bir de manası var. O ayetin taşımış olduğu bir hüküm var. Asıl saadette o ayetin inmesini amaç edilen bir maksadı var. Neden o ayetinde hangi maksada uygun olarak indi? O ayetin daha sonraki dönemler için taşımış olduğu, vermiş olduğu bir mesaj var. Bunlar ancak ve ancak usulü tefsirle çözülebilecek olan şeylerdir. Sebebin nüzulü bilmek zorundasınız. Ortamı bilmek zorundasınız. O vasatül hüküm dediğimiz bizim hükmün vasatını bilmek zorundasınız. Bunları bilmeden tutup eğer zahiriler gibi, literalistler gibi ayetin lafzının taşımış olduğu anlam üzerinden ahkam kesmeye kalkarsak elbette yanlış olur. Müzakere edelim, düşüncelerimizi ortaya koyalım ama her zaman için yanlış olma payını bir kenara bırakalım ve eğer kafamıza takılıyorsa ve eğer bir noktada anlaşamadıysak mutlaka bir uzmanla soralım. Ondan sonra nihai karara varalım veyahut da bir tercihte bulunalım. Bizim ilk dersimizde ben fasıldan fasıla birin ön sözünde yazmıştım bunu. Bizim ilk dersimizde Hoca Efendi bize aynen böyle söylemişti. Demişti ki okuyacağız bakın sizinle birlikte tefsir, fıkıh, hadis. Bazen ola ki ben bazı görüşlere çağını aşmış görüşler diyeceğim. Bazı görüşleri kabullenmeyeceğim. Bazen kendim görüşler ilave söyleyeceğim. Yani kendi görüşümü söyleyeceğim. Siz bana her seferinde ilave etmiş olduğum ya da itiraz ettiğim her şeye neden sorusunu sorabilirsiniz, sormalısınız dedi. Yani şüpheciliği meslek edinmeyin ama şüpheci olun dedi. Aynen ifadesi buydu. Hatta kullanmış olduğu tarifler de tabirler de septizmi meslek edinmeyin ama septist olun demişti. Yani şüpheciliği meslek edinmeyin ama şüpheci olun diye bize bir hedef vermişti. Şimdi bir mesele de şu, mesela sizler bizzat Hoca Efendi'nin rehane-i tedrisinde bulundunuz, oturdunuz. Geri kalan insanlar, bizim gibi insanlar camilerde, sohbetlerde, bam teli sohbetlerinde ekranları karşısında oturdular ya da camide diz çöktüler, sohbetlerini dinlediler ama bir sorumluluğumuz yoktu. Hoca Efendi'yi dinledik,
Sonra dışarıya çıktık. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur talebeleri diyor. Yani yaş, cins, ırk ayrımı yapmaksızın herkesi talebe kabul ediyor. Hatta bazen öyle çağrıda bulunuyor. Hapishaneleri bir okul haline getiriyor yerine göre. Savaş meydanlarını bir sınıf haline getiriyor. Yani hayatın her aşamasında, her mekanında talebe ve hoca ilişkisini sürdürmeye gayret ediyor. Bu durum Hoca Efendi'de nasıldı? Yani derslerin dışında, ama talebelerini ama yanına gelen insanları, eğitmek konusundaki, planı, projesi, programı, nasıldı hocam? Valla bunu hatıratlar yayınlanmaya başladı ya, yani, veyahut da yayınlanmasa bile herkesin Hoca Efendi ile belli bir şekilde münasebeti var ve hatıraları var ya, o hatıraları merkeze koyun. Her bir hatırada aslında Hoca Efendi'nin o terbiye metodunu veyahut da bir mesaj vermek isteyişini orada çok rahatlıkla görebilirsiniz. En basitinden en böyle latifevari yapmış olduğu şeylere varıncaya kadar. Yani, nasıl diyeyim, kendi hayatınızdan bakın Kemal Bey veyahut da ben bakayım, ben zaten yazmaya çalıştım onu. Sırf bu nedenle yazmaya çalıştım. Yani sadece, hocalık vasfı değil, hoca talebe münasebeti içerisindeki, bize vermiş olduğu şeyler değil. Onun haricinde hayatın içerisinde söylemiş olduğu her bir şey, yapmış olduğu her bir davranış bize bir mesaj veriyordu ve benim için çok ciddi öğretici oluyordu. Misal vereyim, Tavşanlı'ya gidiyoruz Kütahya'dan. Hoca efendi, Kütahya'da yurtta, Hüdarabbim yurdunda kaldı. Yemek yedik, muhabbet etti oradaki abilerle uzun bir müddet. Büyük bir ihtimalle bayağı da bir uzun zaman geçmişti. Ondan sonra hadi artık çıkalım dedi. Çıktık. Hani o kadar insanı orada meşgul etmemek amacıyla da olabilir. Tuvalete sıkışmış. Zaten şekeri var. 55 yaşına gelmiş bir insan. Evet, belki ondan dolayı yurtta tuvalete girme yerine Tavşanlı yolunda bir benzinlikte gireyim diye düşündü. Ben öyle düşünüyorum. Ben öyle algılıyorum. Çünkü hoca efendi tuvalete girmiş olsaydı orada ihtiyacını gidermiş olsaydı tam böyle kalkma vaktinde en azından bir yarım saat daha oradaki insanları meşgul edecekti. Onun için bindi. Arabaya biner binmez Tavşanlı'ya doğru gidiyoruz Kütahya'dan. Dedi ki Cevdet abiye, ilk benzinlikte dur dedi, benim ihtiyacım var dedi. Ve gerçekten de ilk benzinlikte böyle çok salaş bir benzinlikti. Kamyoncuların durduğu. Hani ben de Tavşanlı olduğum için o yolu defalarca gittim geldiğimden dolayı biliyorum. Böyle petrol ofisi vardı. Böyle çok salaş bir yerdi. Kamyoncuların durduğu bir yerdi. Girdik oraya. Oraya girdik. Çünkü Hoca Efendi hakikaten tuvalete sıkışmış. Biz orada durarken Hoca Efendi inip içeriye doğru giderken ihtiyacını karşılamak için bize döndü. Durdu dedi ki buradan dedi benzin alın bir şeyler alın dedi. Arabada benzin dolu. Dolayısıyla benzine ihtiyacı yok. Yapacağımız başka bir şey de yok. Neyse oturduk biz bekliyoruz. Hoca efendi geldi ihtiyacını gördükten sonra geldi. Arabaya biner binmez ilk sorusu şu oldu. Ne yaptınız dedi, benzin aldınız mı? Cevdet abi dedi ki hayır dedi, almadık hocam, benzin araba dolu dedi. İyi ama biz buranın tuvaletini kullandık dedi. Buraya bir şey bırakmamız lazım dedi. Gidin dedi içeriden alın alabildiğiniz kadar bir sürü şey dedi ama biraz da bağırdı böyle kızdı. Çünkü Cevdet abi itiraz etmişti. Ya dedi hocam zaten bunların dedi tuvalet hizmetleri vermesi benzinliklerin gayet doğal normal bir şey yapmamıza gerek yok falan dedi. Hoca efendi buna rağmen yani öyle dedi. Cevdet abinin öyle demesine biraz da kızdı. Ben ne diyorum rehberim sana git diyorum dedi alın bir şeyler dedi. Biz ikimiz gittik. Allah sizi inandırsın cam silecek o şeyler vardır ya mavi neler sular diyelim onlardan tutun çipsler böyle şeyler çikolatalar sakızlar ne varsa aldık bayağı bir aldık hani o fırçanın üzerine ondan sonra geldik. Pekala buyurun. Cevdet abi haklı değil mi? Yani benzinliklerde tuvalet olması zaten kanuni bir zorunluluk. Sen oraya giriyorsun ve orada ihtiyacını giderebilirsin. İlla ama illa o tuvaleti kullandın diye o benzinliğe bir şey vermek zorunda değilsin. O benzinlikten bir şey almak da zorunda değilsin ama Hoca Efendi bu davranışıyla bize bir örnek oldu. Madem ki siz oranın bir tesisatını kullanıyorsun, ona karşı bir bedel ödemek zorundasın diyerekten. Evet, hayatının her bir kademesinde, her bir vakasında Hoca Efendi bize rehberlik yaptı. O talim ve terbiyeyi tabiri caizse cuk diye yerine oturttu. Her meselede öyle. Ben yüzlerce Bir şey sıralayabilirim. Zaten bir Hatırdan gün Satıra kitabında da bunları yazıyorum.
Evet, bir gün, ben de sizin, yani, burada Amerika'daki ders programlarından bir tanesine iştirak etmiştim. Ara verildiğinde hoca efendi bir çay, bir tost getirdiler Ahmet abi. Tostun kenarlarından kaşar akmış. Tabii sonradan fark ettik. Hoca efendi aldı böyle tostu eline, "Ben bu tostu yemem arkadaş." dedi. Çok merak ettik. Ne oldu tost? Tuzlu muydu, şekerli miydi filan. Sonra dedi ki, "Bir Müslüman" dedi, "kenarlarından tost akmış, yani peynir akmış, estetikten yoksun bir tostu bile yememeli." dedi. "Lütfen" dedi, "bunun Ya, kenarlarındaki kaşarı keser misiniz?" dedi. Şimdi ta 15 sene önce, yani oturduğu yerden yediği tosta kadar israf değil ama estetik, sanat anlayışına dair önemli bir ipucuydu benim için. ya, evet. Evet, doğru Şimdi, söylüyorsunuz. başka bir konuya geçmek istiyorum. Ahmet abi, hikmet avcılığı. Şimdi eşya ve hadiselerin arka planını, anlamaya çalışmak. Yani bütün bu eğitim, sistemimizde arzu ettiğimiz şey bu galiba. Yani Allah'ın rızasını kazanmak ama eşya ve hadiselerin arka planını anlamaya çalışmak. Bu neden bu kadar önemli? Bu bir keramet arayışı mı? Yoksa gerçekten eşya ve hadiseler dediğimiz neyse o, onun arka planını anlamak bu eğitimin, en önemli sonucu mu? Bir parçası ama buna herkes müyesser olamaz hocam. Hı hı. Tekrar söyleyelim. Bir parçası ama herkes müyesser olamaz. Neden? Bir kere biz bunu yapmak zorundayız. Zira kainatta tesadüf yoktur. Başımıza gelen herhangi bir hadise, şu kainat etrafımızda cereyan eden herhangi bir hadise ne olursa olsun müsbetiyle menfisiyle hiçbir şey boşuna değildir. Mutlaka orada Cenab-ı Hakk'ın bir hikmet eli vardır. Biz anlamasak bile, bugün anlamasak yarın anlayacak olsak bile mutlaka bir hikmeti vardır. Onun için kainatta tesadüf olmadığından dolayı madem ki bu hadise oldu, madem ki böyle bir şeyler oluyor, madem ki rüzgar esiyor, madem ki yağmur yağıyor acaba diye bakmamız ve oradaki hikmeti kavramamız şuurlu bir varlık olarak bizim zaten vecibemizdir, vazifemizdir. Bunu yapmak zorundayız. İkincisi hikmet avcılığı dediniz ya, bu hikmet avcılığını biraz böyle maneviyata açık olan insanlar yapabilir. Yani hayat düzleminde yaşamış olduğu hal seviyesi biraz daha böyle ruhaniyata açık, biraz daha arka planlara vakıf olan insanlar yapabilir. Herkes yapamaz. Onun için dedim vazifemizdir ama herkese müyesser olmaz diyerekten. Hani Üstad Hazretleri aklıma geliyor. Bediüzzaman Hazretlerine hani bir rüyasında görüyor ya böyle bir büyük bir ilmi meclisin içerisine kendisini çağırıyorlar ve diyorlar ki ey felaket ve helaket döneminin adamı sen de gel senin de reyin var diyorlar. O da geliyor işte size kader Osmanlı'nın Dünya Savaşı'nda mağlubiyetine neden fetva verdi diye sorduklarında Üstad Hazretleri'nin vermiş olduğu cevap çok ilginçtir ve beni çok derinden böyle etkilemiştir ilk okuduğum zaman. Yani siz İtilaf Devletleri, İttifak Devletleri diye bir savaşın içerisine giriyorsunuz. Arkasından yeniliyorsunuz. Çünkü yanlış bir tercihte bulunmuşsunuz. Çünkü askeri teşkilatınız tamam değil. Çünkü efendim işte silahınız yok. Çünkü açsınız. Levazımatınız tam tekmil değil. Yani mağlubiyetin sebeplerini ben maddi şeylerde ararım ve ona cevap veririm. Ama Üstad Hazretleri öyle demiyor. Üstad Hazretleri diyor ki Allah bize günde 5 vakit namazı emretti. Biz o namazı kılmadık. Cephelerde sürüm sürüm sündürerek Allah bize namaz kıldırdı. Yani bir ders verdi diyor. Onun için bu türlü şeyi diyebilmek biraz maneviyata açık olmakla mümkün olur. Hani depremlerde de oluyor. Ben hatırlıyorum 1999 Adapazarı depreminde yani burada Cenab-ı Hakk'ın şöyle hikmetleri var. Şunlar şunlar oldu ondan dolayı bu deprem oldu denilen insanları veyahut da diyen insanları böyle yorum yapan insanları hapislere koydular veyahut da mahkemelerin önüne çıkarttılar. Maneviyata kapalı olan insanlar bunları anlayamaz. Çünkü akıl gözüyle bakıyorlar ve akıl yine Bediüzzaman'ın tabiriyle maneviyatta kördür. Maneviyata açık mıyız o bilmiyorum ama maneviyata açık olmak zorundayız. Açık olduğumuz nispette başımıza gelen hadiselerde de veyahut da çevremizde cereyan eden her bir hadisenin de perde arkasını sezebiliriz. Onun adına bir takım yorumlar yapabiliriz. Evet. Anladığım kadarıyla, sizin özellikle ders saatleriniz, Hoca Efendi ile yapılan ders saatleri bir ibadet neşvesiyle geçiyordu. Sadece bir bilgi paylaşımı değil, bir duygu paylaşımı da yaşanıyor orada. Akılda, mantıkta, ruhta, diğer latifeler de oradan istifade ediyordu. Yani bu nasıl bir, ders saati ki? Bir selefi salihinde bunun örneği var mı? Hani böyle bir ders işlemenin ki bu
çok realist bir ders saati miydi? Yani biz bugün yaşayamıyorsak, hani bu duyguları, bütün latifelerimizi besleyemiyorsak bir ders saatinde biz nerede eksik yapıyoruz? Ya da o sizin yaptığınız ders saatlerinin kemal noktası neydi? Şimdi insan, akıldan, bedenden ve ruhtan müteşekkil değil mi? Ve bu üçü bir bütün. Akıl, düşünce ile, kalp, ruh, duygu ile, beri tarafta beden de hareketle, davranışla kendini gösteriyor ve burada ben varım diyor. Bu hayatın her bir kademesinde böyle olmak zorundadır zaten normal şartlarda. Dersler de buna dahil. Ama çok eski dönemlerde yani İmam-ı Gazali'lere gidin, yani Nizam-ı Mülk medreselerine gidin, daha öncesine, daha sonrasına gidin. Oralarda belki varmıştır. Benim bu konuda herhangi bir araştırmam yok. Ama kendi yaşadığım şeyden hareketle bunu söyleyebilirim. Böyle olmak zorunda ve fakat biz bunu Hoca Efendi'nin yanında yakaladık. Demin söyledim ya, kışlanın işte disiplini bunu davranış olarak yorumlayabilirsiniz. Medresenin ilmi bunu düşünce olarak yorumlayabilirsiniz. Tekkenin duygusu, hissiyatı, ruhaniyatı bunu böyle yorumlayabilirsiniz. Pekala Hoca Efendi'nin ortamında da yani ders ortamında da aynı o duyguyu, o davranışı, o düşünceyi biz zaten paylaşıyorduk. Akıl merkezli, neden, niçin, nasıl sorularının cevaplandırmış olduğu meseleleri ele alıyoruz. Ayeti akli ve rasyonel bir şekilde yorumluyoruz. Hadisi hakeza öyle, tefsirde hakeza öyle, ne bileyim işte fıkıh meseleleri hakeza öyle. Ama beri tarafta bütün bunları yaparken ne oluyor biliyor musunuz? Beri tarafta bir Sa'd ibn Ebu Vakkas'ın misali geçiyor orada. Hoca efendi o Sa'd ibn Ebu Vakkas ki diyor bir dalıyor sanki o Hisar Camii'nde vaaz edercesine tabiri caizse Sa'd ibn Ebu Vakkas'ı anlatmaya bakıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Bir yerde Hazreti Ayşe validemizin ifk hadisesini okuyoruz. İfk hadisesini okurken adeta o hadisenin içine giriyor Hoca efendi. Hazreti Ayşe'ye o zina isnadı veyahut da iftirası karşısında başlıyor hıçkıra hıçkıra ağlamaya ve talebeler olarak bizler de ağlıyorduk. Yani belki o kadar hadisenin içine girmedik. Kimi zaman giriyorduk ağlıyorduk, kimi zaman Hoca Efendi'nin ağlamasına ağlıyorduk. Yani o duygu, o düşünce, o his birlikteliğini hakikaten latifelerimize içiriyorduk tabiri caizse ama burada başat rol Hoca Efendi'ye aitti. Ben bir de böyle bir şeyi yani Hoca Efendi'nin yanında yaşamış olduğum o duygu, düşünce birlikteliğini bir de Ankara İlahiyat'ta Mehmet Said Hatipoğlu'nun hadis dersinde yaşadım. Sadece bir defasında değil birçok defasında eee, hoca Allah selamet versin 90'ı aşkın yaşıyla şu anda halen daha hayatta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken şu gözlerinden tıpır tıpır yaşlar dökülürdü Mehmet Said Hatipoğlu hocanın. O da beni çok etkilemişti. Çok etkilemişti. Evet. Ahmet abi, şimdi siz bir taraftan da hani bir ayağınız kampta tabiri caizse Amerika'da Hoca Efendi'nin oradaki işte çalışmalara devam ediyorsunuz. Diğer yandan dünyayı farklı bölgelere takip ediyorsunuz, sohbetlere, programlara gidiyorsunuz. Şimdi bu besleme kaynaklarımızdan hemen her yerde yeterince istifade ediliyor, biliyor mu? Bizim burada konuşmaya çalıştığımız Hoca Efendi'nin öğretmen olması ve karşısında taliplerin olması, talebelerin olması, bu ahlak sirayet edebilmiş mi? En küçük hücrelerimize kadar ulaşabilmiş mi? Bu kitap okuma, algı ve anlayışı, bu ders okuma, algı ve anlayışı uzaktan da olsa, Hoca Efendi vefat etmiş olmasına rağmen hala onun kaynakları bize bir şeyler anlatıyor. Bu devam ediyor mu? Gözlemleriniz neler oldu hocam? Önce şunu ifade edeyim. Bu XYZ nesli, beri tarafta alfa beta nesli arasında çok ciddi bir fark var biliyorsunuz. Bizler X nesli olarak ya da Y nesli olarak kitap okuyoruz. Çünkü bizim yetişmiş olduğumuz dünyada sosyal medya bu kadar hayatımıza hakim değildi. Ama Generation Z dedikleri o Z nesli, alfa nesli, beta neslinde sosyal medya, Instagram'lar, o iPhone'larla veyahut da ne bileyim işte akıllı fonlarla dünyanın içerisine girmeleri itibariyle onlar da zannediyorum kitap okuma oranı eskiye nispetle yani bizim döneme nispetle çok daha az. Bunu bir tespit olarak bir kere buraya koymuş olayım. İkincisi efradını cami ayarını mani bir değerlendirme yapamam gitmiş olduğum yerlerle alakalı olarak. Neden? Çünkü 3 günlüğüne gidiyorsunuz, 4 günlüğüne gidiyorsunuz. Çok yoğun bir programınız var. Karşınıza bazen kadınlar, bazen erkekler, bazen esnaflar, bazen talebeler çıkartılıyor ve biz o insanlarla oturuyoruz, kalkıyoruz, konuşuyoruz. Soru cevap ekseninde konuşuyoruz. Beri tarafta
yemeklere gidiyoruz, çay kahve muhabbetleri yapıyoruz. Bir de oralarda muhabbetler ediyoruz. Bu muhabbetler bütüncül bir değerlendirme yapmak için kafi değil. Ama sormuş oldukları sorulardan, efendim onların gözlerinde tabiri caizse pırıl pırıl ışıldayan ışıktan, bana aktarmış oldukları hadiselerden hareketle şunu söyleyebilirim. Rabbime binlerce hamd ve sena olsun. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Çok iyi bir şekilde şu anda belki Hoca Efendi'nin vefatı bu anlamda ayrı bir hizmet ediyordur. İnanın ciddi söylüyorum. Şu anda çok yoğun bir şekilde eserlere geri dönüş var. Neden? Çünkü tesbihin imamesi bir şekilde canlı olarak kopunca geriye ne kalıyor? Geriye onun bırakmış olduğu miras kalıyor. O miras nedir? Bir taraftan insan kaynağıdır, bir taraftan değerleridir, öbür taraftansa eserleridir, yazılı ve sözlü. Dolayısıyla insanlar şu anda onun yazılı ve sözlü eserlerine, sesli eserlerine, görüntülü eserlerine düne nispetle çok daha farklı bir şekilde sarılıyorlar ve zaten sormuş oldukları sorular da onları gösteriyor. Ben şahsen çok iyi görüyorum. Hem bir genç neslin geldiğini görüyorum. Hem beri tarafta düne nispetle çok daha ciddi okumaların, ciddi müzakerelerin yapıldığını çok rahatlıkla müşahede ettiğimi söyleyebilirim. Evet. Peki bu çerçevede Ahmet abi, bireysel okumalar devam ediyor ama kolektif okumalar, hani siz de zaman zaman kamp programlarına iştirak etmişsinizdir. İşte yaz kampları, kış kampları yapılır ya da hafta sonları 2-3 günlük kamp programlar, yani bir araya gelerek okuma, dinleme, müzakere, mütalaa etme yapılır. Bunların önemi üzerine söyleyecek bir şeyiniz olur mu hocam? Bir kere zaten insan sosyal bir varlık olarak bir cemaat içerisinde yaşar veyahut da bir topluluk içerisinde yaşar. Bizim organizasyon kültürümüz içerisinde zaten bunlar oturmuş ve yerleşmiş şeyler. Bunları terk ettiğimiz zaman adeta biz sudan çıkmış balık gibi oluruz. Ondan dolayıdır ki arkadaşlarımız her türlü yoğun işine rağmen, esnaf abilerimiz her türlü yoğun işine rağmen, annelerimiz çoluğuna çocuğuna rağmen haftada bir gün, haftada iki gün o muhabbet ortamlarını özlüyorlar. Ben dün bir yerle bir muhabbette bulundum bir Zoom üzerinden. Aman Allah'ım. Bir tanesi bana dedi ki bizim dedi özlemiş olduğumuz bir ortam. Zaten biz bunlarla nefes alıyoruz dedi. Ben de aynı şeye katılıyorum. Gerçekten biz bunlarla nefes alıyoruz. Onun için bu organizasyon kültürünü terk etmek çok mümkün değildir. İki, oralarda bu organizasyon kültürünün ötesinde oralarda madem ki bu birliktelikler var, sadece çay kahve içmek için, sadece ne bileyim barbekü yapmak için, sadece Adana yemek için falan değil, çiğ köfte yemek için değil, ne bileyim bir künefe yemek için değil. O birlikteliği hem dünyamıza hem de ukbamıza faydalı olacak bir şekilde değerlendirmek de bizim vazifemiz cümlesindendir. Nitekim onu da arkadaşlarımız zaten ona göre planlıyorlar. 3 günlük cep kampları diyorlar, 10 günlük yaz kampları diyorlar, kış kampları diyorlar ve o kamplarda yapılan programlara bakın. O programların her biri o bizim manevi açıdan besleyecek, daha böyle bilgi dağarcığımıza yeni şeyler katacak, ibadet-ü taatta bizi ayrı bir ufka taşıyacak mahiyette oluyor ve iyi gidiyor diyebilirim inşallah. Evet, Ama inşallah. bazıları da vardır ki yaşanılan sıkıntılardan hareketle, başına gelmiş olan hadiselerden hareketle bir kopukluk yaşıyor olabilir. Buralarda bize düşen şey, ben dün bir yazı yazdım o noktada. Hani birisi söyledi bana, bir sakat arabası var. Bir de yürüteç var. Öbür tarafta koltuk değnekleri var. Bir de körlerin kullanmış olduğu, görme özürlerinin kullanmış olduğu beyaz çomak var. Bir de öbür tarafta servis köpekleri var. Şimdi her birerlerimiz bazen ola ki sakat arabasında olabiliriz. Ama bu bizim sakat olduğumuzu göstermez. Sakat arabasında olmak ne demek? Birisinin bizi iteklemesi demek. Hı. Birisinin bizi gideceğimiz yere götürmesi demek. Yürüteçle veya koltuk değnekleriyle ben tek başıma yürüyebilirim ama az mesafe alırım. Çok hızlı bir şekilde yürüyemem. Hakeza o görme engelli insanların olduğu gibi o çomakla yürüdüğüm, beyaz çomakla yürüdüğüm zaman benim kör olduğumu göstermez ama yolumu bulmakta zorlanıyorum demektir bunun manası. Bir de servis köpekleri, yardım köpekleri var. Onlar tutuyor, size bir şekilde guidance yapıyor. Yani rehberlik yapıyor. Bazen ola ki öyle rehberlere de ihtiyacımız olabilir. Onun için sakat arabasında giden, yürüteçle yürüyen veyahut da koltuk değneğiyle yürüyen veyahut da o beyaz değnekle yürüyen insanlar hepimiz bir gün öyle yürüyebiliriz, bir gün böyle yürüyebiliriz ama her zaman için bir rehbere ihtiyacımız vardır. Biz hizmet insanı
o yazıda ifade ettiğim gibi hizmet insanı hem kendisi benim ayaklarım var. Ben kendi başıma çok rahatlıkla yürüyebilirim. Doğru yolu bulabilirim. Benim elimdeki eserler, benim elimdeki değerler, benim önümdeki abiler, ablalar bana bu konuda yeterince rehberdir diyebilir. İmanım beni bu noktaya sürükler diyebilir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok diyebilir. Ama bazen ola ki de bir insana ihtiyaç duyabilir, bir rehbere ihtiyaç duyabilir. İşte bizim kamplarımız, bizim ne bileyim o birlikte olmuş olduğumuz ortamlar bize bu hizmeti veriyor diyebilirim rahatlıkla. Evet, bu organizasyonları yapan arkadaşlara minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Size de çok Allah razı teşekkür olsun. ediyorum Ahmet abi. Sağ Bu olasınız hocam. sınırlı süre içerisinde çok güzel konulara temas ettik. Hem Hoca Efendi'yi bir kez daha anma ve anlama konusunda bir gayret ortaya koyduk. Hem de önemli bir metot, önemli bir yolculukla ilgili bilgiler edinmiş olduk. Size bundan sonraki yazılarınızda ve YouTube yayınlarınızda başarılar diliyorum. Bundan öncekilerde Çok başarılar dilediğim gibi tabii. sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Allah Kolaylıklar razı olsun. diliyorum hocam. Hakikaten Görüşmek sağ ümidiyle olasın. inşallah. Sağ olun, var olun. Amin inşallah. Değerli dostlar, sevgili seyirciler, Dost Meclisi'nde ilahiyatçı yazar Ahmet Kurucan abi misafir ettik. Bundan önce kıymetli Dost Meclisi konuklarımız vardı. Onlara gösterdiğiniz teveccühü Ahmet Kurucan abi yayınımıza da göstereceğinize inanıyorum. Beklenenin üzerinde bir teveccühle karşılaştık. Ben bunu anlıyorum çünkü bu dost meclislerinde biraz daha muhabbetimiz insani boyutlarda, arkadaşça ya da talebe hoca ilişkisi içerisinde yürüyor. Çok doğal, çok fıtri bir ortam içerisinde sohbet etmeye, anlamaya gayret ediyoruz. Farklı konulara, farklı başlıklara temas ediyoruz. Belki bunun da faydası oluyordur. Akademik bir dil kullanmamaya gayret ediyoruz. Bundan dolayı özellikle YouTube'dan seyreden dostlara şunu hatırlatmak isterim. Lütfen mutlaka seyredin, beğenin ve dostlarınızla paylaşın ki hatta yorum da yazın. Ne bekliyorsunuz, nasıl buldunuz ve bundan sonra hangi konukları Dost Meclisi'nde ağırlayalım? Buna ait bilgileri ve yorumları bizimle paylaşırsanız daha sonraki Dost Meclislerini inşallah daha istifadeli hale getirebiliriz. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Dost Meclisi'nde görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık efendim.